koronavirüsün yeni epidemi merkezi olan Amerika'da Covid-19 hastaları ile ilgili yapılan sürpriz bir açıklamadan sizlere bahsetmek istiyorum. Amerika'da özellikle New York gibi büyük kalabalık şehirlerde karantina uygulanmaya devam ediyor. İnsanlar genelde evlerindeler. Fakat son günlerde Amerika'da koronavirüs vakalarında artış halen devam etmekte. Peki bunun sebebi ne olabilir? Geçtiğimiz günlerde New York'ta 100'ün üzerinde hastane verilerini paylaştı. 5700 vakalık bir serinin bilgilerini de sizlerle daha önce paylaşmıştık. New York valisi Andrew Cuomo hastaneye yeni gelenlerin 66'sını evde karantinada yaşayan kişiler olduğunu belirtti. Bu oldukça sürpriz bir veriydi ve herkes şok oldu. Ayrıca çarpıcı başka bir veri ise yeni hasta kabullerinin %83'ü işsiz ya da emekli. %84'ü ise seyahat etmiyordu. Yani bu insanlar aslında hareketsiz olanlardandı. Tabii akıllarına hemen şu soru gelmişti. Çalışmayan, evde oturan ve seyahat etmeyen bu insanlar neden ve nasıl hastalanıyorlardı? Vali dahi birçok kişi bu duruma kişisel davranışların sebep olduğunu söylüyor. Belki de kişisel hijyen, mesafe, maske uygulamaları bunların hep temelinde bizlere tekrar karşımıza ipucu ve önlemler ve tedbirler olarak çıkmaya devam ediyor. Muhtemelen bazıları tamamen karantinada kalmıyorlardı. Aslında insanlar kurallar doğrultusunda dış dünyayla temas halindeler. Yani yiyecek almak için marketlere çıkıyor, dışarıdan yemek sipariş ediyorlar ve belki de oturdukları mahallede yürüyüş yapıyorlar. Yani işte ya ne olacak, apartmanımın kenarına indim, aşağıya indim, bir iki sokak etrafta dolandım gibi belki açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak zamanınızın büyük çoğunluğu evde bile olsanız tüm bu basit gibi gözüken aktiviteler virüse maruz kalabileceğiniz olası noktalar oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüse yönelik uyarılarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu uyarıları sürekli söylüyoruz. Hocam artık anladık, başka yeni bir şey söyleyin dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu uygulamaların önemi normalleşme adımlarına başladığımız bu günlerde daha da artıyor. Sürekli kendinizi sorgulamanızı istiyorum. Yaptığınız ufak hatalardan virüsü kapabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hep kendinize şu soruları tekrar edin. Maskemi acaba doğru takıyor muyum? Maske kurallarına riayet ediyor muyum? Ellerimi sık sık en az 20 saniye su ve sabunla yıkıyor muyum? Ya da el dezenfektanı, su ve sabunu bulamadığım yerde kullanıyor muyum? Dezenfektanlı mendillerim yanımda mı? Sosyal mesafemi koruyor muyum? 1,5 metre, 2 metre mesafeden bahsediyorum. Unutmayın, Covid-19 yayılımını durdurmak ve salgını sonlandırabilmek için hepimiz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bu güç hepimizin elinde. Ancak hep birlikte doğru hareket edersek bunu başarabiliriz. Unutmayın ki tedbirin en önemli altın kuralları maske ve mesafedir. İki ayrılmaz M'dir. Sağlıkla kalın diyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ambulansımız geliyor. Biz de hemen hastaneye geçiyoruz.